Bazen bir evi şık gösteren şey pahalı mobilyalar değil, sadece doğru seçimlerdir. Küçük detaylar, sade dokunuşlar, belki bir perde, belki bir ışık ama hepsi birlikte evin havasını tamamen değiştirir. Bugün seninle evini olduğundan daha şık gösterecek 10 sırrı paylaşacağım. Ama bu sırlar mağazalarda saatlerce arayacağın ya da servet ödeyeceğin detaylar değil. Tam tersi, elindekilerle yapabileceğin ufak ama etkili değişiklikler. Belki salonunda bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorsun ama ne olduğunu tam bulamıyorsun. Belki de evine her girdiğinde bir şey gözüne batıyor ama onu nasıl değiştireceğini bilmiyorsun. İşte tam bu videoda o farkı yaratan detayları anlatacağım. Küçük ama göz alıcı dokunuşlar, sade ama zarif detaylar ve en önemlisi bütçe dostu ama etkisi büyük fikirler. Bu videoyu izledikten sonra evine farklı bir gözle bakacağına eminim. Çünkü bazen büyük değişimler küçük farklılıklarla başlar. O halde hazırsan ilk sırrımızla başlıyoruz. Evine zarafet katacak, ışığı içeri davet eden bir detayla. Birinci bölüm. Desensiz perdeler ve tüller. Perde bir evin en sessiz ama en güçlü dekorasyon unsurudur. Çoğu zaman fark edilmez ama yanlış seçildiğinde tüm alanın havasını bozar. Doğru perde ise odadaki her şeyi bir anda toparlar. İşte bu yüzden şık bir evin ilk sırrı desensiz perde ve tüllerdir. Gözümüz karmaşayı değil düzeni sever. Ne kadar desen o kadar göz yorgunluğu demektir. Ama düz, sade bir perde hem ışığı yumuşatır hem de mekana sakinlik verir. Özellikle beyaz, krem, bej, açık gri gibi nötr tonlar hem modern durur hem de alanı olduğundan geniş gösterir. Desensiz düz tüller güneş ışığını filtrelerken evi ferah ve zarif gösterir. Bu yüzden temiz ve şık hissi yaratmak istiyorsan desenli perdelerden uzak durmalısın. Düz dokulara yönelmelisin. Bazı evler vardır ki içinde huzur vardır ama nedenini kimse söylemez. Aslında o huzur detayların uyumundan gelir. Perdeler çok şey anlatır. Güne nasıl başladığını, akşam ışığını nasıl karşıladığını bile bize perdeler söyler. Düz bir perde ile evine sadece ışığı değil, sakinliği de davet edersin. Çünkü gözün dinlendiği yerde ruh da dinlenir. Eğer yeni perde almak istemiyorsan mevcut perdeni sadeleştirebilirsin. Kalın fon perdelerini kaldır, sadece tülleri bırak. Özellikle küçük evlerde bu yöntem ferahlığı arttırır. Perdeyi tavana yakın noktadan asmak da tavanı yüksek gösterir. Uzun perde otele benzer bir zarafet yaratır. İpucu, yere kadar olan perdeler daima daha şık durur. Kısa perde görüntüyü bölerek mekanı küçük gösterir. Gördüğün gibi bazen tek bir kumaş tüm atmosferi değiştirebiliyor. Şıklık pahalı avizeler ya da mobilyalarla değil, göz yormayan sadelikte saklı. O yüzden ilk sırrımızı hatırlayalım. Desensiz perdeler ve tüller evine zarafet, ferahlık ve denge getirir. Şimdi ikinci sırrımızda evin zeminiyle ilgileneceğiz. Yani şıklığın sessiz kahramanı halılar. Hazırsan ikinci bölüme başlayalım. İkinci bölüm. Halılar şıklığın sessiz kahramanı. Her evin bir karakteri vardır ama o karakteri belirleyen şey çoğu zaman mobilyalar değil, zemindir. Çünkü evin havası adım attığın yerde başlar. Halı bir evi sıcak gösterir, bir evi ev yapar. Ama aynı zamanda yanlış seçildiğinde odanın tüm dengesini de bozar. Şık bir ev istiyorsak halı seçimine de dikkat etmemiz gerekir. Bunun basit kuralları var. İlki, evinin büyüklüğüne göre desen ve renk seçmelisin. Çünkü halının deseni mekanın nefesini belirler. Eğer evin küçükse açık tonları tercih et. Krem, bej, açık gri, toz pembe, buğday tonları. Bu renkler ışığı yansıtır ve mekanı olduğundan daha geniş gösterir. Halının üzerinde karmaşık desenler varsa göz orada takılı kalır. Bu da alanı dar ve karışık gösterir. Ama sade, tek renkli bir halı alanı birleştirir, gözün odağı mobilyalara kayar. Böylece ev daha düzenli, daha ferah görünür. Unutma, küçük evlerde her desen bir duvar etkisi yaratır. Ne kadar sade olursa o kadar geniş hissedersin. Peki evin büyükse ne yapmalısın? Eğer evin genişse şanslısın. Çünkü desenlerle artık oynayabilirsin. Büyük alanlarda düz halılar bazen boş görünür. İşte burada çiçekli, geometrik ya da otantik desenli halılar devreye girer. Bu desenler odaya karakter katar, mekanın kimliğini oluşturur. Özellikle salon gibi sosyal alanlarda desenli halılar odayı sıcak, yaşanmış ve davetkar gösterir. Küçük evde sade alan şıklığı, büyük evde desen derinlik katar. İşte bu denge
evini profesyonelce dekore edilmiş gibi gösterir. Halı seçerken sadece desene değil ton geçişlerine de dikkat etmelisin. Duvar, perde ve halı arasında yumuşak bir ton geçişi olmalıdır. Eğer duvarlar beyazsa halı da açık tonlu olabilir ama mutlaka birkaç ton fark yaratmalısın. Aynı renk tonu evi düzleştirir. Yani beyaz duvara açık bej halı, gri koltuğa gri halı kullanmamalısın. Arada gözün ayırabileceği minik bir renk farkı bırakmalısın. Bu fark evin derinliğini arttırır. Unutma, şıklık kontrastta değil, uyumlu farkta gizlidir. Halı boyutu ve çerçeve etkisini ise şöyle karar vermelisin. Evinin şıklığını bir üst seviye taşımak istiyorsan halının boyutu da en az renki kadar önemlidir. Halı çok küçükse odayı bölük pörçük gösterir. Oturma grubunun önünde minik bir halı değil, en az mobilyaların ön ayaklarını içine alacak genişlikte bir halı seçmelisin. Böylece göz alanı bir bütün olarak algılar. Profesyonel dekoratörler bu detayı zemin çerçevesi derler. Çünkü doğru halı evi çerçeveler, sınır koymaz, alan yaratır. Eğer biraz derinlik katmak istiyorsan halıların dokusuyla da oynayabilirsin. Yumuşak dokulu şegi halılar sıcaklık verir, düz dokulu kilimlerse daha modern ve ferah görünür. Hatta bazen iki halı üst üste kullanmak bile şık bir görünüm sağlayabilir. Altında düz bir kilim, üstünde daha küçük dokulu bir halı yerleştirilebilir. Bu katmanlı görünüm bohem ama zarif bir hava yaratır. Ama her eve uyar mı düşünmemiz gerekir. Unutma, evin şıklığı sadece gözle değil dokunma hissiyle de oluşur. Ayağının altında hissettiğin doku evin enerjisini belirler. Halı sessizdir ama çok şey anlatır. Üzerinde yürüdüğün her adım evinin sıcaklığını hatırlatır. Şık bir ev sadece güzel görünen değil, huzurlu hissettiren evdir. Bu yüzden halı seçimini sadece göze değil, kalbine de hitap edecek şekilde yapmalısın. Renkleriyle, dokusuyla, desenleriyle halının da evinin hikayesini anlatmasına izin vermelisin. Şimdi üçüncü sırrımıza o hikayeye ışık tutacağız. Çünkü şıklığın büyüleyici unsuru geliyor, aydınlatmalar. Işıkla ev dönüştürmenin inceliklerini konuşacağız. Hazırsan devam edelim. Bir evde ışık doğruysa her zaman güzeldir. Çünkü ışık sadece bir aydınlatma aracı değil, evin atmosferini belirleyen en güçlü dekorasyon unsurudur. Evinizi olduğundan daha şık, sıcak, davetkar gösterecek unsur, ışığın ruhu, evin enerjisinin gizli kaynağı. Işık bir odayı ya huzurlu yapar ya da soğuk gösterir. Yanlış ışık rengi dünyanın en güzel mobilyasını bile sıradan gösterebilir. Doğru ışık ise en basit köşeye bile sıcak bir karakter kazandırır. Peki şıklığın sırrı ne? Sarı ve gün ışığı tonlarında aydınlatma kullanmak. Beyaz ışık genellikle serttir, ortamı steril, hatta bazen hastane havasına sokar. Ama gün ışığı rengi, yani sıcak tonlar, evin her köşesini huzurlu ve davetkar gösterir. Bu yüzden eğer evinde hala soğuk beyaz ampuller varsa onları hemen değiştir. Küçük bir değişimle evinin enerjisi anında dönüşecek. Şık evlerde fark ettiğim bir şey var, o da ışık tek bir yerden gelmez. Tavandaki avize sadece bir başlangıçtır. Asıl şıklığı getiren şey katmanlı aydınlatma. Yani hem tavan, hem masa, hem de köşe ışıklarını bir arada kullan. Bir odada 3 ışık bulunmalı. 1. Genel ışık, avize ya da tavan aydınlatması. 2. Yardımcı ışık, abajur, lambader gibi duvar aplikleri. 3. Vurgu ışığı, rafların, tabloların ya da bitkilerin arkasında kullanılan yumuşak ışıklar. Bu üçü birlikte kullanıldığında evin bir otel lobisi kadar şık görünür. Tek bir tavan ışığı bir odayı sadece aydınlatır ama katmanlı ışıklar odayı canlandırır. Abajur ve lambaderlerden de faydalanmalısın. Her şık evde fark edersin. Köşede bir abajur, belki bir lambader vardır. Çünkü bu ışık türleri sadece bir ihtiyaç değil, bir atmosfer aracıdır. Abajur, loş ve sıcak bir ışık verir. Akşamları televizyon izlerken ya da kitap okurken tavan ışığını kapatıp sadece abajurunu yak. O anda evinin atmosferinin nasıl değiştiğini fark edeceksin. Bir anda daha samimi, daha yumuşak, daha huzurlu bir ortama dönüşecek. Lambader dekoratif bir şıklık yaratır. Özellikle oturma odasında koltuğun hemen yanında zarif ve ince ayaklı bir lambader hem okuma köşesini vurgular hem de ortama estetik bir denge katar. Küçük bir lambader bazen büyük bir şıklık yaratır. Avize bir odanın mücevheridir. İlk başta gözün nereye gider? Tabii ki tavana. Çünkü ışık dikkati yukarı çeker. Bu yüzden şık bir avize odanın merkezini tanımlar. Eğer salonun sade ise biraz karakterli bir avize seçebilirsin. Metalik detaylı, modern çizgiler taşıyan ya da minimal cam formlu modeller seçebilirsin. Ama ne yaparsan yap, plastik görünümlü, çok ucuz duran avizelerden uzak dur. Çünkü odanın tüm havasını bir anda aşağı çeker. Göz alıcı ama zarif bir avize evin genel havasını bir üst seviyeye taşır. İstersen küçük
küçük dokunuşlarla bile bunu sağlayabilirsin. Sadece ampullerini değiştirerek bile daha sıcak bir parlaklık yaratmak mümkün. Işık rengi duyguyu belirler. Sıcak tonlar rahatlatır, samimi bir hava yaratır. Beyaz ışık çalışma odaları için uygundur. Soğuk beyaz ışık sadece mutfak ve banyo gibi fonksiyonel alanlarda kullanılmalıdır. Yatak odasında loş, sarı ışıklar tercih et. Bu sadece daha şık görünmekle kalmaz, uyku kaliteni de arttırır. Salonda ise gün ışığı tonları duvar rengiyle birleşince mekana derinlik katacak tonları tercih et. Işık gölgeyle dans ettiğinde evde yaşamaya başlar. Unutma, şıklık sadece parlaklıkta değil, doğru tonda gizlidir. Tavan arası, televizyon ünitesinin arkası ya da raf tiplerinde kullanılan gizli ışıklardan da faydalanabilirsin. İşte modern şıklığın sessiz detayları. Bu tarz ışıklar odaya derinlik katar, alanı büyük ve lüks gösterir. Üstelik pahalı sistemler kurmana da gerek yok. Basit led şeritlerle bile harika bir görünüm elde edebilirsin. Özellikle yatak başı, mutfak tezgahının altı ve televizyonun arkası. Bu bölgelerde kullanacağım bir ledle yumuşak bir ışık eve modern bir dokunuş kazandırır. Göz kamaştıran parlayan bir ışık gerçekten zarafetin göstergesidir. Mum ışıkları ve ambiyans detaylarından da faydalanabilirsin. Her şey hazır, ev şık, ışıklar doğru ama o son dokunuş eksik, ambiyans. Işığı ruhla birleştiren şey mumdur. Akşamları birkaç mum yakmak evin enerjisini bir anda değiştirir. Loş bir ışık, hafif bir müzik, belki bir kahve kokusu. İşte şıklık sadece görüntüde değil, hissettiğinde gizlidir. Işık sadece görmek için değil, hissetmek için vardır. Evini şık göstermek istiyorsan önce ışığını doğru ayarla. Çünkü bir ışık bir evi sadece görünür kılmaz, yaşanır hale getirir. 4. bölüm: Bitkiler ve doğal dokular. Bir ev sadece eşyalarla dolu bir yer değildir. Onu yaşanır yapan içindeki nefestir. Işığı ayarladık, atmosferi oluşturduk. Şimdi o ışığın altında hayat vereceğimiz bölüme geçiyoruz. Çünkü şıklık sadece tasarımda değil, doğayla bağ kurmakta gizlidir. 4. sırrımız da evimizi hem huzurlu hem de zarif gösterecek o detaylara odaklanıyoruz. Bitkiler ve doğal dokular. Evin içinde doğal bir detay gördüğünde bir çiçek olabilir, bir bambu saksı, hasır bir sepet ya da ahşap bir obje. Çünkü doğa insana doğuştan huzur verir. Beton, plastik ve yapay malzemeler arasında geçen günlerde eve biraz yeşil dokunuş eklemek sadece dekor olarak değil, bir terapi olarak işe yarar. Şık evlerde fark edersin. Bitkiler sadece güzel görünmez, aynı zamanda evin enerjisini yükseltir. Çünkü doğa sadeliğin en zarif halidir. Ama ben bitki yetiştiremiyorum diyorsan senin için de bir çözümüm var. Belki sen de bunu düşündün ama merak etme. Her evin tarzına uygun bir bitki vardır. Eğer çok güneş almayan bir evin varsa barış çiçeği, paşa kılıcı, deve tabanı gibi gölgeyi seven bitkiler tam sana göre olabilir. Bol ışıklı bir evin varsa sukulent, kaktüs ya da zeytin ağacı gibi türlerle dekoru tamamlayabilirsin. Hatta yapay ama kaliteli görünümlü bitkiler bile doğru yerde kullanıldığında evin havasını değiştirebilir. Önemli olan o köşenin canlı görünmesi. Gerçek bir yaprak olmasa bile doğal hissi yaşatabiliyorsan zaten şıklığı yakalamışsın demektir. Doğayı birebir taklit etmeye değil, doğanın huzurunu hissettirmeye çalış. Bitkilerin evin içinde konumlanmasına gelince, şık bir evin sırrı bitkilerin sayısı değil, konumudur. Her köşeye bir saksı yerleştirmek yerine doğru yerlerde güçlü vurgular yaratmalısın. Örneğin salonun bir köşesinde uzun boylu bir kauçuk bitkisi, yemek masasının ortasında küçük sade yeşil yapraklı bir aranjman, banyo tezgahında minik bir sukulent, çalışma masasında taze bir okaliptüs dalı. Her biri bulunduğu alanı canlandırır ama dikkat et, fazla bitki ferahlığı boğabilir. Şıklığın formülü yine aynı, az ama etkili. Evinin her köşesinde nefes aldır ama nefesi abartma. Bitkilerle birlikte evin atmosferini yükselten ikinci unsur doğal dokular. Yani hasır, keten, pamuk, bambu, ahşap gibi malzemeler. Bu dokular ışığı emer, yumuşatır ve odayı sıcaklık katar. Plastik objeler soğutur ama doğal malzemeler insanın içini ısıtır. Keten yastık kılıfları, hasır sepetler, ahşap çerçeveler, pamuklu örtüler hepsi bir araya geldiğinde sade ama zarif bir tablo oluşturur. Düşünsene, akşam ışıkları yanarken pamuklu örtünün üzerinde bir fincan kahve, yanında taze bir çiçek ve hafif bir müzik. İşte şık ev dediğimiz tam da bu duygudur. Küçük detaylarla büyük etki yaratalım. Şıklık bazen büyük değişimlerde değil, küçük ama akıllı detaylarda gizlidir. Bitkini plastik bir saksıda değil, hasır sepetin içinde sergile. Sıcaklık bir anda artar ya da salon masasının üzerinde doğal taş veya bambu altlık koy.
Cam bir vazonun içine sadece yeşil yapraklar yerleştir. Minimal ama etkili bu küçük objeler dekorasyonun dengesini oluşturur. Çünkü göz doğallığı sever. Sentetik olanın düzgünlüğü doğanın kusurlu zerafetinin yanında sönük kalır. Kusursuzluk değil, doğallık şıktır. Görsel olarak doğayı içeri aldık. Şimdi sıra kokularda. Evin şıklığı sadece gözle değil, duyularla da tanımlanır. Bitki kokuları, lavanta, okaliptüs, sandal ağacı veya beyaz çiçek notaları. Bu kokular hem zihni rahatlatır hem de eve lüks bir his kazandırır. En etkili yöntemlerden biri oda parfümleri ve çubuklu oda kokularıdır. Bir köşeye zarif bir şişe koy, kokunun yayılmasına izin ver. Bu şıklığı görünmez bir zarafetle tamamlar. Evin sadece güzel görünmesin, güzel de koksun. Artık ışık yerinde, halılar dengede, atmosfer huzurlu. Şimdi evin nefes alıyor. Bitkilerle birlikte gelen o yeşil tonlarla sadece dekor değil, yaşam enerjisi. Çünkü ev yaşayan bir varlık oldu. Sen ona baktıkça o da sana bakacak. Güneşle beslenen bir yaprak gibi senin enerjini yansıtacak. Şık bir ev çok şey koyduğun değil, doğru şeyleri sevgiyle seçtiğin evdir. Doğal olan her şey huzur getirir. Huzur da her zaman şıklıktan daha değerlidir. Dekoratif objeler, evin karakterini tamamlayan şıklıklar. Evde ışık var, halılar yerli yerinde, bitkiler nefes alıyor ama şıklığın tamamlanması için son bir dokunuş daha gerekiyor. Düşün bir, salonunda ışıklar mükemmel, halılar, perdeler yerli yerinde, bitkilerle hayat nefes alıyor ama bir şey eksik. Evine o vay be havasını yaratacak en gizli ama en etkili detayları henüz keşfetmedik. Ve en güzeli bu sırlar öyle pahalı dekorlarla, büyük yeniliklerle ilgili değil, basit ama doğru yerleştirilmiş dekorlar, kırlent, süs eşyaları, ev kokuları ile yapabileceğimiz son dokunuşlar. Bir tabloyu yanlış yere koymak, bir kırlenti yanlış seçmek ya da ev kokusunu etkisiz kullanmak bütün şıklığı bozar. Ama ben sana gözden kaçan ama şıklığı katlayan her detayı adım adım göstereceğim. İzlemeye devam et. Çünkü bu bölümden sonra evine her gelen kişi burası çok şık ve özel görünüyor diyecek. Hazırsan başlayalım. Evin ruhunu ve karakterini belirleyen o detaylara şimdi dokunacağız. Tablolar evine ruh kazandırır. Duvarlar boşsa odanın ruhu eksiktir ama tablo seçmek sadece duvara bir resim asmak değildir. Şık evlerde tablolar evin karakterini ve hikayesini anlatır. Büyük bir tablo geniş bir salonun merkezini belirler. Küçük tabloları grup halinde yerleştirmek odak noktaları oluşturur. Renkler, mobilyalar ve aksesuarlarla uyumlu olmalıdır. Minimalist salonlar için sade çizgiler, klasik salonlar için soft tonlu çerçeveler kullanmalısın. Tabloyu doğru yükseklikte asmak çok önemlidir. Göz hizası izleyicinin odaklanmasını sağlar ve odanın dengesini arttırır. Eğer bir duvar boş ve uzunsa yatay tablo kullanmak mekanı geniş gösterir. Dikey tablolar tavanı yüksek gösterir. Tablolar evin ruhunu dışarıya yansıtan sessiz ama güçlü anlatıcılardır. İkinci detay, kırlentler. Kırlentler perdelerden sonra en hızlı etki yaratan objelerdir. Koltuğunu değiştirmeden tüm oturma odasının havasını yenileyebilirsin. Farklı boyut ve dokuda kırlentler kullanmayı tercih et. Kadife, keten, örgü. Renk uyumuna dikkat et. Kontrast ve ton geçişleri dengeli olmalı. Mevsime göre kırlentleri de değiştir, evin enerjisini yenile. Büyük koltuklara 2-3 kırlent yeterlidir. Fazla eşya göz yorar. Kırlent evin yumuşak dokunuşu ve karakterinin küçük ama güçlü temsilcisidir. Diğer bir detay süs eşyaları. Süs eşyaları evin kişiliğini ve karakterini tamamlar ama fazla veya düzensiz yerleştirmek karmaşa yaratır. Formül az ama etkili. Örneğin sehpa üzerine 2-3 obje, bir vazo, bir heykelcik, bir kitap yığını. Raflarda farklı yükseklikler, küçük taşlar, cam objeler, metal detaylar. Böylece odanın havası dengelenir ve şıklık artar. Dokular ve malzemelerle oynayabilirsin. Taş, ahşap, metal, her biri odanın karakterini güçlendirir. Süs eşyaları bir odanın son fırça darbeleri gibidir ama yine de fazlaya kaçmamalısın. Şıklık sadece gözle değil, burnumuzla da algılanır. Ev kokusu misafirlerin hatırlayacağı en önemli detaylardan biridir. Kullanabileceğimiz yöntemler çubuklu oda kokuları, mumlar, esansiyel yağlar ve oda parfümleridir. Lavanta yağı rahatlatıp huzur verir. Sandal ağacı sofistike ve sıcak bir hava katar. Beyaz çiçek notaları tazelik ve ferahlık verir. Koku evin görünmez ama hissedilen en önemli dekorudur.
Şimdi tablolar, kırlentler, süs eşyaları ve kokuları bir araya getirelim. Örneğin koltuğun üzerine 3 farklı boy kırlent koyalım. Yan sehpa üzerine metalik bir vazo ve taş obje koyalım. Arkada duvarda büyük bir tablo, küçük bir oda kokusu, çubuklu bir oda kokusunu da masanın köşesine koyalım. İşte bu kombinasyon minimal ama etkili bir şıklık yaratır. Fazla eşya değil, uyumlu detaylar evin karakterini oluşturur. Böylece evin sadece güzel değil, yaşanır ve davetkar hale gelir. Perdelerden bitkilere, doğal dokulardan dekoratif objelere kadar her detayı anlattık. Umarım ilham almışsınızdır. Unutmayın, şıklık pahalı eşyalarla değil, doğru seçimler ve özenle yerleştirilmiş detaylarda gizlidir. Bu tüyoları uyguladığınızda eviniz sadece göz alıcı değil, aynı zamanda huzurlu, davetkar ve yaşam dolu bir hale gelecek. Eğer bu videoyu beğendiysen ve evini daha şık yapmak için daha fazla sır öğrenmek istiyorsan kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Şimdi evinizde küçük dokunuşlarla büyük fark yaratmanın keyfini çıkarın. Bir sonraki faydalı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.